New York'un en güçlü gangsteri Salvatore Lucania, ABD ve hatta dünya tarihinin gördüğü en azılı mafya babalarından biri olan Al Capone ve dünyanın en acımasız mafya lideri Vito Genovese. Kanlı mafya savaşlarının arka planda cereyan ettiği azılı mafya babalarının karanlık dünyasına hoş geldiniz. Bu videoda gücün ve ihanetin sınırlarını zorlayan 3 mafya liderini tanıyacak, onların sonunu hazin bir şekilde nasıl bulduklarını göreceksiniz. İçlerinde acımasızca hüküm sürenler, entrikalarla dolu çatışmalara girenler ve kendi kanunlarını yazanlar var. İşte tarihe nişan almış ve tam 12'den vurmuş 3 mafya babası. İyi seyirler. Bir, Salvatore Lucania. ABD'deki malum içki yasağının olduğu yıllarda dönemin en güçlü gangsterlerinden biri olan Lucky Luciano'yu az çok tanıyor olabilirsiniz. Zira bir dönem New York'un en güçlü ismi olan Şanslı Luciano'yu konu almış ya da ondan ilham alınarak yaratılmış pek çok dizi, film ve şarkı bulunuyor. O halde daha fazla uzatmadan Lucky Luciano'nun hayatını incelemeye başlayalım. 24 Kasım 1897'de Lercara Freddy Sicilya'da dünyaya gelmiş Şanslı Luciano. Fakat o zamanlar adı Salvatore Lucania imiş. Sülfür madenlerinde işçi olarak çalışan babası 1907'de Amerika'ya göç etmeye karar verince 10 yaşındaki Lucania için de çanlar çalınmaya başlamış. Zira kısa süre içerisinde suçlular dünyasındaki yerini alacak ve tıpkı Al Capone gibi dönemin en büyük gangsterlerinden biri olacaktı. Manhattan'ın Lower East Side bölgesine yerleşen yoksul aile, Lucania'yı İtalyan göçmenlerinin yoğunlukta olduğu aynı bölgede okula yollamış. Fakat Amerika'ya geldiğinde adını Charles Luciano olarak değiştiren genç, henüz 14 yaşındayken okulu bırakarak iş hayatına atılmaya karar vermiş. Sokaklarda satıcılık yapmak gibi çeşitli işlerde çalışan Luciano'nun haftalık kazancı ortalama 7 dolarmış. Ve günlerden bir gün annesi onu ekmek almaya gönderdiğinde Luciano ne olmak istediğine karar vermiş. Çünkü annesinin verdiği ekmek parasını daha çoğunu kazanmak için kumara yatırmış. Kolay yoldan para kazanma yollarının peşine düşen Luciano, diğer çocukları döverek ya da hile yaparak onların parasını almaya başlamış. Sık sık diğer çocuklarla kavga ediyor, yeri geldiğinde kendisinden büyük olanlara bile kafa tutmaktan çekinmiyormuş. En iyi arkadaşı ise ileride Las Vegas'ın şimdiki halini almasında büyük rolü olacak Bugsy Siegel'mış. Ergenlik döneminde kendi çetesini kuran Luciano ayrıca 5 nokta çetesinin de üyeleri arasındaymış. Küçük Yahudi çocuklarını para karşılığında koruyan genç çete lideri, tam da bu dönemler ileride en yakın dostlarından biri olacak Meyer Lansky ile tanışmış. 1920'li yıllarda içki yasağı ilan edildiğinde yeraltı dünyasının önemli isimlerinden biri olarak kendini kanıtlayan Luciano, Arnold Rothstein ile tanışarak kendisini imaj, ticaret, ekonomi gibi konularda yetiştirmeye başlamış. Dönemin en ünlü kumarbazı olan Rothstein'den pek çok farklı konuda yeni şeyler öğrenen Luciano, onun sayesinde kötü sonuçlanan bir uyuşturucu ticaretinde kaybettiği saygınlığını da geri kazanmış. Rothstein'in önerisine uyan Luciano, bir boks maçı için 200 pahalı bilet satın aldırarak bunları politikacılara ve gangsterlere yollamış. Kendisi de şık takım elbisesiyle boks maçına giden şanslı Luciano, böylece kaybettiği saygınlığını geri kazanmış. Yıllık kazancı 3 milyon dolara ulaşan Luciano, İtalyan, Yahudi ve İrlanda asıllı gangsterlerden oluşan ulusal bir suç örgütü kurmak istiyormuş. Günlerden bir gün Manhattan'da silah zoruyla kaçırılan Luciano, dövülüp bıçaklandıktan sonra sahil kenarına atılmış. Hayatta kalmayı başaran gangster bu olayın izlerini yüzündeki yara ve hafif kapalı gözüyle ömrü boyunca üzerinde taşımış. 1931 yılının başında patronu Masseria'yı ortadan kaldırmaya karar veren Luciano, Maranzano ile anlaşarak amacına ulaşmış. Böylelikle Masseria'nın hakim olduğu bütün bölgelere ve çetesine liderlik etmeye başlamış. Maranzano ile müttefiklerinin ölümünün ardından iyice güçlenen Luciano, mafya dünyasına pek çok yenilik getirmiş.
Adamlarının saygın görünmesi için özel kıyafetler giymelerini isteyen Lucky Luciano'nun hükümranlığı çok uzun sürmese de bir dönem New York'u yöneten gangster olmuş. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce 90 ayrı suçtan hapse atılan Luciano, içeride olmasına rağmen işlerini devam ettirmiş. Ayrıca güçlü bağlantıları sayesinde savaş sırasında ülke için faydalı olacak pek çok şey yapmış. Savaştan sonra ülkeye geri dönmemek şartıyla salıverilen Lucky Luciano önce İtalya'ya sonra da Küba'ya gitmiş. Fakat Küba Luciano'yu İtalya'ya geri göndermiş. Hayatının geri kalanını Napoli'de geçiren Luciano 1962 yılında 64 yaşındayken Napoli havaalanında kalp krizi geçirerek hayata veda etmiş. Ve işin ilginç olan tarafı şu ki Lucky Luciano havaalanında bir film yapımcısıyla görüşmek için bulunuyormuş. Çünkü kısa süre önce yaşamı hakkındaki detayları başkalarıyla paylaşmaya karar vermiş. Cenazesi Napoli'de yapılan Sicilyalı gangster daha sonra New York'a defnedilmiş. St. John's mezarlığına anne babasının yanına gömülen ünlü mafyanın mezar taşına ise nam saldığı isim olan Charles Lucky Luciano değil Salvatore Lucania olan doğum adı yazılmış. 2. Al Capone. Çocukken her akşam yatmadan önce Tanrı'ya bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim. Bir gün Tanrı'nın çalışma tarzının bu olmadığını anladım. Ertesi gün gittim, kendime yeni bir bisiklet çaldım ve her akşam yatmadan önce Tanrı'ya günahlarımı affetmesi için dua ettim. Bu sözler dünyanın en tehlikeli mafya babası Al Capone'un sözleri. Tam adıyla Alphonse Capone 17 Ocak 1899 tarihinde Napoli'den Amerika Birleşik Devletleri'ne göçmüş İtalyan bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik dönemi New York'un Brooklyn şehrinde geçen Al Capone 14 yaşında okulu bırakıp normal işlerde çalışmaya başladı ama kısa zaman sonra suça bulaştı. James Street Boys adlı bir çeteye giren Al Capone, burada Johnny Torrio ile tanıştı ve 16 yaşındayken Five Points çetesine katıldı. Bu dönemde sayısız suç işledi. Bir bar kavgasında yüzüne aldığı bıçak yarası nedeniyle Scarface yani yaralı yüz lakabını aldı. 1919 yılında Chicago'ya taşındı ve işte burada işler onun için daha da hızlandı. Al Capone, Johnny Torrio'nun davetiyle Chicago'ya geldikten kısa bir süre sonra Colosimo çetesinin lideri öldürüldü ve Torrio çetenin başına geçti. Herkes bu işi kimin yaptığını biliyordu ama kanıt yoktu. Çete o sıralar kumarhane ve genel ev işleterek içki kaçakçılığı yapıyordu. Tabii ki bunların yanında sayısız şiddet suçu da vardı. 1925 yılında Torrio rakip çete tarafından vurularak yaralandı ve hemen sonrasında kaçak içki ürettiği suçlamasıyla hapis cezası aldı. Hapisten yorgun bir adam olarak çıkan Torrio mafyayı bıraktı ve İtalya'ya gitti. Ortadaki otorite boşluğunu iyi değerlendiren Al Capone çetenin başına geçti. Artık o bir mafya lideriydi. Al Capone mafya liderliğine hızlı başladı. Şehirdeki tüm polisleri ve politikacıları kendine bağlayarak basında başarılı bir iş insanı olarak tanıtıldı. Fakat bu sırada şehir kaynıyordu. Çünkü Chicago'da birden çok suç örgütü vardı ve Al Capone bunlardan bir tanesi olmak değil, tek olmak istiyordu. Çeteler arası rekabetin en kanlı olayı ise 1929 yılının 14 Şubat günü yaşandı. Basında Sevgililer Günü katliamı olarak anılan olayda Al Capone'un rakip çetesi olduğu bilinen Bugs Moran üyesi 7 kişi polis kılığına girmiş bir grup gangster tarafından kurşuna dizildi. Olay basit bir çatışmadan fazlası olduğu için bütün ülkede yankı uyandırdı. Tabii gözler hemen Al Capone'a çevrildi. Ama olay sırasında Florida'da olduğunu söyledi ve bunu kanıtladı. Yani masumdu. Bu nedenle korkunç bir katliamın azmettiricisi olduğu bilinmesine rağmen ceza almadı. Neyse ki FBI bu işin peşini bırakmaya niyetli değildi. 12 Mart 1929 tarihinde Al Capone mahkemeye çağrıldı ama gitmedi. Federal mahkemeye itaatsizlik ettiği için para cezası aldı. 17 Mayıs 1929'da koruması ile birlikte ruhsatsız silah bulundurma suçundan Philadelphia'da tutuklandı ve 1 yıl ceza aldı. İyi hal indirimi alarak 9 ay hapishanede kalıp çıktı. 28 Şubat 1931 tarihinde yine federal mahkemeye itaatsizlik suçlamasıyla 6 ay hapis cezası aldı. Ard arda yaşanan bu olaylar gösteriyordu ki FBI Al Capone'un peşindeydi.
Fakat suçlarla arasına öyle bir duvar çekmişti ki bir türlü bağlantı kurulamıyordu. Derken devreye ABD Hazine Bakanlığı girdi ve aranan suç bulundu. O dönem FBI'nin elindeki yetki bugünkü kadar geniş olmadığı için suçlu olduğu bilinmesine rağmen pek çok mafya lideri dışarıda elini kolunu sallaya sallaya geziyordu. Herkes onların bir açığını ararken devreye ABD Hazine Bakanlığı girmişti. Al Capone başta olmak üzere tüm mafya liderlerinin hesapları didik didik inceleniyordu. En sonunda Al Capone'un vergi kaçakçılığı yaptığı kanıtlandı ve 18 Ekim 1931 tarihinde 11 yıl hapis cezası aldı. Bu cezaya daha önce almış olduğu 6 ay hapis cezası da eklendi. Temyizler reddedilince Al Capone önce Atlanta hapishanesine, daha sonra da meşhur Alcatraz hapishanesine gönderildi. Silahla yaşayan silahla ölür derler ama Al Capone için bu geçerli değil. Çünkü kendisi cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan frengiye sahipti ve durumu epey ilerlemişti. 1939 yılında Alcatraz hapishanesinden ayrıldığı zaman 12 yaşında bir çocuk zekasına sahip olduğu söylenir. Frengi yüzünden yalnızca zihni değil, fiziki yapısı da çökmüştü. Bütün bu işlerden elini ayağını çekip Palm Adası'ndaki evine kapandı. 1947 yılının 25 Ocak günü felç ve zatürre nedeniyle hayatını kaybetti. Mario Puzo tarafından kaleme alınan ve daha sonra 3 filmden oluşan bir seri olarak sinemaya uyarlanan Godfather'da izlediğimiz Don Vito Corleone karakteri gerçek bir karakter değildir. Ama pek çok farklı ve gerçek mafya liderinin bir karışımıdır. Puzo'nun bu karakteri anlatırken biraz sonra anlatacağım Vito Genovese'nin yanı sıra Al Capone'dan da ilham aldığı söylenir. 3. Vito Genovese. Vito Genovese 21 Kasım 1897 tarihinde İtalya'nın Napoli kentindeki ufak bir kasabada dünyaya geldi. Vito çocukluğunun ilk yıllarını burada geçirdikten sonra diğer mafyalarımız gibi ailesi bir karar aldı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ettiler. Vito ABD'ye geldiği zaman 15 yaşındaydı. 1913 yılında ABD'nin New York şehrine gelen Genovese ailesi, ülkeye gelen tüm İtalyan göçmenler gibi Little Italy adı verilen mahalleye taşındılar. Vito'nun okulla pek arası yoktu. Bu yüzden küçük suçlar işlemeye başladı. Yasa dışı silah bulundurma suçuyla 19 yaşında tutuklandı ve 1 yıl hapis yattı. Vito hapisten çıktıktan sonra o dönem mahallenin acemi gangsterlerinden olan daha önce de anlattığım Charles Lucky Luciano ile tanıştı ve onun sağ kolu oldu. Vito korkusuzdu. Luciano için gözünü kırpmadan insan öldürebiliyordu. Böyle bir güce sahip olan Luciano zaman içinde yükselmeye başladı. Elbette Vito da onunla birlikte yükseldi. 1920'li yıllar Amerika Birleşik Devletleri için yasaklar dönemiydi. Yasal olarak bulunmayan pek çok şey yasa dışı yollardan temin ediliyordu. Bu dönemde Genovese ve Luciano, Giuseppe Joe the Boss Masseria tarafından işe alınarak onun en önemli adamları haline geldiler. Luciano bir yandan bir kumarbaz olan Arnold ile birlikte kaçakçılık yapıyorken, Vito Genovese ise Frank Castello ile birlikte farklı bir kaçakçılık yolunu kontrol ediyordu. 1930 yılında Brooklyn'de bulunan bir depoda 1 milyon dolarlık sahte para çıkan bir baskın yapılması mafya dünyasını hareketlendirdi. Bu deponun sahibi Masseria'ydı ve ona komplo kurulmuştu. Bu komployu yapanlar Tommy Reina ve Salvatore Maranzano isimli iki rakibiydi. Masseria 26 Şubat 1930 tarihinde Reina'yı öldürdü ve onun çetesinin kontrolünü eline aldı. O günden sonra tam 14 ay sürecek kanlı mafya hesaplaşması başladı. Bu savaş aslında gelenekçiler ve yenilikçiler arasında geçen bir çatışmaydı. Masseria gelenekçi taraftaydı ve Vito Genovese ile Luciano bunu istemiyorlardı. Masseria'nın düşmanı olan Maranzano onu öldürmek için bir plan kurmuş ama başarısız olmuştu. Son çare olarak iki adamı kendi yanına çekti. Maranzano 10 Eylül 1931 günü Genovese, Luciano ve Castello'yu ofisine çağırdı. Bu bir tuzaktı. Luciano akıllı davrandı ve 4 adamını ofise göndererek Maranzano'yu öldürttü.
Artık önünde hiçbir engel kalmayan Luciano, Amerikan mafyasını 5 ailenin elinde topladı ve tüm bunları kontrol edecek komisyon adlı bir yapı kurarak başına geçti. Genovese de yanındaydı elbette. Gücü eline alan Vito Genovese'nin gözü dönmüştü. Hatta bu dönem Gerard Vertonico isimli bir adamı sırf karısıyla evlenebilmek için öldürdü. 1934 yılında Ferdinand Boccia isimli bir gangster tarafından dolandırılınca onu da hiç acımadan soğukkanlılıkla öldürdü. 1936 yılında Luciano'nun fuhuş suçlamasıyla hapse girmesi sonrası Genovese mafyanın vekil lideri oldu. Vito Genovese'nin patronluğu fazla uzun sürmedi. Çünkü 1937 yılında Boccia'yı öldürmekle suçlandı ve tutuklanmamak için İtalya'ya kaçtı. Elbette bir mafya her yerde mafyadır. İtalya'ya gelen Genovese buradaki yerel çeteleri örgütleyerek önemli bir güç haline geldi. Dahası 1943 yılında ortak çalışmaya başladığı dönemin İtalyan diktatörü Mussolini'ye karşı çıkan gazeteci Carlo Tresca'nın ölüm emrini bizzat verdi. Genovese Mussolini ile birlikte çalışıyor gibi görünse bile aslında onu dolandırıyordu. Bu durumu ülkede bulunan ABD askeri polisi fark etti ve tutuklandı. Cinayetten arandığı ortaya çıkınca 1 Haziran 1945 günü Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi. Vito Genovese hakkında açılan davanın iki önemli tanığının ansızın ortadan kaybolması ile birlikte Genovese serbest bırakıldı. Ancak mafya onun bıraktığı gibi değildi. Luciano hala hapisteydi ve yerine vekil olarak Castello bakıyordu. 1957 yılında Castello'yu kibarca ikna ettikten ve Anastasia'yı öldürdükten sonra zirveye oturdu. Mafyanın adı artık Genovese ailesi olmuştu. Genovese, gücünün göstergesi olarak tüm mafya ailelerinin bir arada olduğu bir toplantı düzenledi. Şans bu ya, toplantı polis tarafından basıldı ve onlarca gangster tutuklandı. Genovese oraya sadece barbekü yapmak için geldiğini söyleyince serbest bırakıldı. Vito Genovese 17 Nisan 1959 tarihinde ABD narkotik yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı ve hapishaneye gönderildi. Elbette hapishanede keyfi yerindeydi ve işini buradan yürütmeye devam etti. 14 Şubat 1969 günü Missouri Springfield'da bulunan ABD Federal Hapishaneleri Tıp Merkezi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genovese'nin kurduğu mafya imparatorluğu ise bugün bile varlığını sürdürüyor. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta moda devi Gucci markasını ve Gucci ailesinin kanlı entrikalarını anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.